Hayatını ne kadar çok insanlara açarsan, onların zayıf noktalarını bulup sana zarar verme fırsatları o kadar artar. Bu, hayatın bir kuralıdır. Ne kadar çok öne çıkarsan, o kadar fazla dirençle karşılaşırsın. Ama işin bir de başka bir yönü var. Asıl güç, kaybolup kendin üzerinde sessizce çalışmaktır. Bu sadece bir adım değil, gerçek bir dönüşümdür. Bu süreçte birçok şeyi fark eder ve anlarsın ki dönüşün görkemli olacak. En ilginç olanı ise, o ana geldiğinde artık başkalarının ne düşündüğünü umursamayacak olmandır. Çünkü gölgede en önemli şeyin kendi düşüncelerin olduğunu anlayacaksın. İşte bu, senin yol göstericin olacak. Bunu başarmak için 3 temel adımı bilmelisin. Nasıl doğru şekilde kaybolursun? Gölgede ne yapmalısın? Nasıl yenilenmiş ve güçlü bir şekilde geri dönersin? Yapılacak en küçük hata bile çok pahalıya mal olabilir. Bu yüzden bu yolu adım adım detaylıca ele alacağız. Hazır mısınız? Öyleyse başlayalım. Çok konuşan az yapar. Gerçek bilgelik sessizliktedir. Ağzınızı kapatın. Sözleriniz saklamak istediğiniz şeyleri ortaya çıkararak zayıf yönleriniz haline gelebilir. Hayatınızı değiştirmeye karar verdiğinizi hayal edin. Ev veya araba almak için para biriktirmeye başladınız. İş değiştirmeniz veya yeni bir meslek öğrenmeniz, hatta kendi işinizi kurmanız üzerine düşündünüz. Belki başka bir şehre veya ülkeye taşınmak, finansal bağımsızlık kazanmak, sağlığınızı iyileştirmek ya da hayatınızda yeni bir sayfa açmak istiyorsunuz. Heyecanla arkadaşlarınıza veya yakınlarınıza bunları anlatıyorsunuz. Ama birden şunu duyuyorsunuz. Bu çok zor. Ya başaramazsan? Risk alma, denemesen daha iyi. Ve birisi de ekler, ben de denedim ama olmadı. İşte bu sözler kafanızda takılı kalır. Şüphe etmeye başlarsınız. Ya haklılarsa? Ve belki de hayalinizi erteleyip ya da tamamen vazgeçersiniz. Ama unutmayın, bu onların hayatı değil. Bu sizin hayaliniz, sizin yolunuz ve yalnızca siz adım atıp atmamaya karar verirsiniz. Gerçekten kaybolmak istiyorsanız, her bir sözünüzü kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Hayatınızı herkese anlatmaktan vazgeçin. İş arkadaşlarınıza, hatta akrabalarınıza. Tek istisna hayat arkadaşınız olabilir ama sadece eğer gerçekten hedeflerinizi destekliyorsa ve başarıya ulaşmanız için içtenlikle istiyorsa. Sözleri kontrol etmek, zaman ve disiplin gerektiren bir sanattır. İnsanlar genellikle bilgi paylaşmaya alışmışlardır. Çoğunlukla hayatta kalma içgüdüsünden dolayı. Ama bundan kurtulmak istiyorsanız, bu alışkanlıktan vazgeçmelisiniz. Düşüncelerinizi sözlere dökmeden, sabırlı bir şekilde tutmayı öğrenin. Eylemlerinizi ve planlarınızı açıklamanıza gerek yok. Nehirde su sessiz akar ama işte o en derin olanıdır. Küçük dereler gürültü yapar ama büyük akıntılar sessizce ilerler. Gerçek güç yüksek sesle konuşmaz, sakin ve emin bir şekilde hareket eder. Güçlü insanlar her adımlarını bağırarak duyurmazlar, sadece ilerlerler ve bir gün dünya onların akışının gücünü görecektir. Ne kadar az bilirlerse, çevrenizdekiler o kadar çok manevra özgürlüğünüz olur. Bir sır, bir gizem olun. Kimsenin çözemeyeceği bir sır. Bu sadece sizi korumakla kalmaz, aynı zamanda size inanılmaz bir güç verir. Ne kadar az konuşursanız, o kadar fazla durumu kontrol edersiniz. Kaybolmanız, kendinizin daha güçlü bir versiyonuna giden yolun başlangıcı olsun. Hem şöhret hem de rezalet insanı endişelendirir. Çünkü başkalarının görüşlerine bağlı olan kişi asla özgür olamaz. Sadece kendi düşündükleriniz hakkında endişelenin. Görünmez olmak ve fark edilmeden kaybolmak için zihninizi
yeniden programlamanız gerekir. Başkalarının ne düşündüğünü unutun. Gerçek şu ki, insanlar sizin hakkında düşündüklerinden çok daha az düşünüyorlar. Bu kadar çok düşündüğünüzü zannetmek yanıltıcı olabilir. Ama onların görüşlerine verdiğiniz anlam sizi felç edebilir ve ilerlemenizi engelleyebilir. Örneğin, kendi işinizi kurmak istiyorsunuz ama arkadaşlarınız ve aileniz bunun çok riskli olduğunu ve deneyiminizin yetersiz olduğunu söylüyorlar. Bu sizi kendinizden şüphe ettirip, kararınızı ertelemenize veya hayalinizi tamamen terk etmenize neden olabilir. Ancak şunu unutmayın, onların görüşü sizin yolunuz değil. İçinizdeki dışsal onay arayan sesin susmasına zaman geldi. Bir parazit gibi bu ses, başkalarını memnun etme çabalarınızdan besleniyor. Hayalinizde mükemmel bir versiyonunuzu yaratın. Olmak istediğiniz kişiyi düşünün ve yalnızca onun sizin hakkında ne düşündüğüne odaklanın. Bu kişi sizinle gururlanacak mı? Yargılarınızı saygıyla karşılayacak mı? Ve yaptığınız işlere hayran kalacak mı? Bu sadece bir zihinsel deney değil. Bu, bilincinizi radikal bir şekilde yeniden inşa etme sürecidir. Kendi düşüncelerinizle hareket etmeye başladığınızda içsel özgürlüğünüzü kazanacaksınız. Kendinizi yıllarca kafeste yaşamış bir kuş olarak hayal edin. Bir gün kafesin kapısı açılır ama uçmak yerine hala yerinizde duruyorsunuz. Uçamadığınız için değil, kafesin dar olmasına alıştığınız için. Bu korkuyu bırakın, kanatlarınızı açın ve gerçekten gitmek istediğiniz yere uçun. Başkalarının sesleri üzerinizdeki etkisini kaybedecek ve hayatınızı tamamen kontrol altına alacaksınız. Önemli olan tek fikir, sizi amacınıza götürecek olanıdır. O fikir, pusulanız olsun ve siz de geminizin kaptanı olun. Hedefe ulaşmak istiyorsan, dilini dişlerinin arkasında tut. Planlarınızı gizleyin. Yolculuğunuza başladığınızda, iddialı planlarınız içinizde bir ateş gibi yanar. Onlarla çevrenizdekilerle paylaşma isteği karşı konulmaz gibi görünür. Ancak burada bir tuzak vardır. Bu dürtüye karşı koyun. Planlarınıza büyüyüp güçlenene kadar gölgede gelişen kırılgan bir tohum gibi yaklaşın. Her ayrıntıyı açıklamak onların gücünü zayıflatır. Bir durumu hayal edin. Kendi işinizi kurma fikriyle tutuşmuşsunuz. Bu haberi arkadaşlarınızla paylaşıyor ve destek görmek yerine şu sözleri duyuyorsunuz. Bu çok riskli, başaramazsın, daha iyi bir iş bul. Bu sözler en iyi niyetle söylenmiş olsa bile güveninizi sarsabilir ve hayalinizi terk etmenize neden olabilir. Veya başka bir örnek, yeni bir proje fikrinizi arkadaşlarınıza anlattınız ve biri sizin açıklığınızı fırsat bilerek fikrinizi tesadüfen sahipleniyor. Sonuçta siz hiçbir şey elde etmeden fikriniz başka biri tarafından hayata geçiriliyor. Sonunda çok fazla verdiğinizde boş ellerle kalma riskiniz vardır. Niyetlerinizi koruyun. Onlar yalnızca sizin bildiğiniz gizli bir stratejiniz olarak kalmalı. Gerçekten bir tavsiyeye veya bilgiye ihtiyacınız varsa, bunu cerrahi bir hassasiyetle yapın. İhtiyacınız olan doğru kişiyi belirleyin. Yalnızca anahtar noktaları paylaşın ve daha fazlasını vermeyin. Gerekli bilgiyi aldıktan sonra gölgede geri çekilin ve planınıza devam edin. Hedeflerinizi gizleyin. Çünkü korktuğunuzdan değil, koruduğunuzdan. Açıklanmayan her detay, uygulamanız için size kalan ek bir enerjidir. Sessizce çalışın ve başarılarınız kendi başlarına konuşsun. Başarılarınıza övünmeyin. Çünkü onlar kıskançlıkla yok edilebilir. İlerlemenizi gizleyin. Bir süreliğine. İlerleme, hedefinize odaklanmışsanız ve dikkatiniz dağılmıyorsa kaçınılmazdır. Ama belki de başarının anahtarı, başarılarınızı çevrenizle aceleyle paylaşmamaktır. Gelişmiş vücudunuzu, kazandığınız ilk parayı veya yeni öğrendiğiniz becerileri sergileme isteği büyük olabilir. Ama bunun yerine enerjinizi daha fazla dönüşüme yönlendirin. İlerlemenizi yalnızca
siz bilinen küçük bir sır olarak saklayın. Elbette bazen başarılarınızı yakınlarınıza paylaşmak, onların desteğini ve onayını almak istersiniz. Bu doğaldır. Ama belki biraz beklemeniz, ilerlemeniz daha belirgin ve anlamlı hale gelene kadar. Yarı başarı, başarı değildir, geri adım atmak demektir. Eski alışkanlıklara dönmek, tüm çabalarınızı boşa çıkarabilir ve sizi yeniden başlangıç noktasına götürebilir. Başarılarınızı paylaşma isteği doğaldır. Ancak burada irade gücü devreye girer. Başarılarınızı gizli tutun ve onları daha fazla büyüme için yakıt olarak kullanın. Ne kadar az kişi ilerlemeniz hakkında bilgi sahibi olursa, o kadar az değerlendirebilirler. Hayatınızı herkese açtığınızda, olumsuzluk, eleştiri ve kıskançlıkla karşılaşma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu doğal bir fenomendir. Ne kadar çok gösterirseniz, maalesef daha fazla insan güveninizi sarsmaya çalışır. Tabii ki herkes böyle değildir. Birçok kişi başarılarınızı içtenlikle kutlar ve sizi destekler. Ancak belki de dikkatli olmalı ve başarılarınızı her biriyle aceleyle paylaşmamalısınız. Başarının sırrı gölgede gizlidir. Bu sessizlikte, dışarıdan gözlerden uzak, gerçek mucize gerçekleşir. Yeniden görünmeye karar verdiğinizde, ilerlemeniz herkesi şaşırtabilir. Ama paradoks şudur: o zamana kadar zaten umursamayacaksınız. Değiştirilemez bir gerçeği anlayacaksınız. Tek önemli olan görüş, kendi görüşünüzdür. Gücünüz gölgenizde gizlidir. Sessizce çalışın. İlerlemeniz sizin adınıza konuşsun. Bizi öldürmeyen şey bizi güçlendirir. Ağlamalarınızı, kanınızı ve başarısızlıklarınızı gizleyin. Gölgede çalışmak inanılmaz bir dayanıklılık gerektirir. Bu, fiziksel olarak yıpratıcı, zihinsel olarak tükenmiş ve duygusal olarak ağır bir yolculuktur. Bu yolculukta bağırmak, ağlamak ve çevrenizdekilerden teselli aramak isteyeceğiniz anlarla karşılaşacaksınız. Ancak bu dürtülere karşı koymayı öğrenmeniz gerekir. Dip noktasına ulaştığınızda acıyı büyümenin kaçınılmaz bir arkadaşı olarak kabul edin. Onu yakıtınız ve motivasyonunuz haline getirin. Bağırın, yalnız başınıza ağlayın. Ancak yaralarınızı kendiniz sarın. Acınız, sizi daha güçlü kılmayı öğreten kişisel bir derstir. Bir bahçıvanı hayal edin, her yıl, yağmurlu fırtınalar, kavurucu güneş ve kış donları umursamadan bir elma fidanı dikiyor. O fidanla dikkatle ilgileniyor, onu zararlılardan ve hastalıklardan koruyor. Hiç kimse onun bu çabalarını görmez. Ancak bir zaman gelir ve ağacın dallarında sulu, olgun meyveler belirmeye başlar. Sabrının ve emeğinin sonucu. Rahatlığa karşı çıkın. Bu sadece bir sınav değil, bir dönüşümdür. Bu anlarda hiçbir şeyin sizi durduramayacağı potansiyel sınırınızı aktive edersiniz. Acınız, gücünüz haline gelsin. Gölgelerdeki yolculuğunuz zaferiniz olsun. 1000 millik yol ilk adımla başlar. Hedefler ve vizyon. Dönüşüm şu soruyla başlar: gerçekten ne istiyorsunuz? Hangi versiyonunuzu yaratmayı hedefliyorsunuz? Belki hedefiniz mükemmel bir vücuda sahip olmak, güç ve dayanıklılığın simgesi olmak. Ya da belki size sadece finansal özgürlük kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda gerçek bağımsızlık hissi verecek bir iş kurmak istiyorsunuz. Önünüzde hangi hedef varsa olsun, unutmayın, başarıya giden yol somutlukla başlar. Başarılı olmak istiyorum gibi soyut ifadeler sonuca götürmez. Bunları net ve ölçülebilir hedeflerle değiştirin. Yıl sonuna kadar gelirimi belirli bir miktara çıkarmak veya 3 ayda 10 kilogram vermek. Ne kadar net bir hedef koyarsanız, yönünüz o kadar belirgin olur ve yol boyunca şüphelerden ve hayal kırıklıklarından kaçınmak o kadar kolaylaşır. Hedefinizi kağıda yazın ve her gün gözünüzün önünde olacak şekilde kişisel alanınızda tutun. Sadece sizin için.
Bu hedef, başarıya ulaşmanızda size rehberlik edecek kişisel pusulanız olacak. Hedefinizi ne kadar net bir şekilde hayal ederseniz, o kadar kolay odaklanabilir ve kaynaklarınızı başarıya ulaşmak için yönlendirebilirsiniz. Unutmayın, dönüşüm vizyonla başlar. Net bir hedef, sadece bir eylem planı değildir. Aynı zamanda hayaliniz için çalışmaya ve değişmeye hazır olduğunuzun kendinize verdiğiniz bir sözdür. Tüm çabalarınızı hedefinize ulaşmaya odaklayın ve adım adım hayatınızın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Hedefine takıntılı olan kişi başarıya mahkumdur. Takıntı ve odak. Uyanık olduğunuz her an hedefinize adanmış olmalıdır. Sadece hırs değil, gerçek bir takıntı. Kendinize şu soruyu sorun. Eğer hayatınızı değiştirme fırsatınızın sadece bu an olduğunu bilseydiniz, ne yapardınız? Bu sadece bir hayal değil, kaçırılmaması gereken bir fırsat. Eğer hedefiniz fiziksel formu elde etmekse, sağlığınızı ve antrenmanları hayatınızın bir gerekliliği haline getirin. Ertelenen bir şey olarak değil. Eğer kariyerinizde başarıya ulaşmayı hedefliyorsanız, öğrenmeye, pratik yapmaya ve gelişmeye çaba gösterin. Çünkü her adım sizi zirveye bir adım daha yaklaştırır. Her gün, dönüşümünüzün kaçınılmaz olacağı şekilde planlanmalıdır. Bu sadece bir plan değil, sapmalara yer olmayan yeni bir gerçekliktir. Hedefinize yaklaşmayan şeylere zaman harcamayı bırakın. Her gün önceliklerinizi gözden geçirin, büyük görevleri yönetilebilir adımlara bölün ve ilerlemenizi takip edin. Küçük zaferler, büyük adımlar için yakıttır. Burada bahsedilen denge değil, odaktır. Takıntı bir zayıflık değil, sizi büyüklüğe yönlendiren enerjidir. Her adım, her gün, her an sadece hedefinize hizmet etmelidir. Büyük bir şeylere ulaşmaya çalışırken, hayatınızda yarım işler yoktur. Bu sadece bir seçim değil, kendiniz yarattığınız bir yolculuktur. Hedefinizi her şeyin üstünde tutun ve ona tüm kararlılığınızı verin. Sadece böylece hayalleriniz gerçeğe dönüşecektir. Biz neysek düşüncelerimizin sonucuyuz. Zihni yeniden programlama. Gerçekliğinizi nasıl değiştirirsiniz? Mutluluk bir tesadüf değildir. Bu, nasıl bir zihin yapısına sahip olduğunuzun sonucudur. Gölgede gelişmek için zihninizi yeniden programlamanız gerekir. Bu, sadece alışkanlıklarınızı değiştirmek değil, kendiniz ve çevreniz hakkında inandığınız her şeyin tamamen yeniden yapılandırılmasıdır. Ve elbette, bu yolculukta zorluklarla karşılaşacaksınız. Başlangıçta değişiklikler garip ve hatta acı verici olabilir. Alışılmış düşünceler karşı koyacak ve eski inançlar sizi geriye çekecektir. Ancak zamanla, bu süreci büyümenizin kaçınılmaz ve önemli bir parçası olarak görmeye başlayacaksınız. Acı ve görünmezlik düşmanınız olmaktan çıkacak, onlar müttefikiniz olacak. Çünkü değişim, rahatsızlık yoluyla gelir. Zihni yeniden programlama, istikrarlı bir ilerleme için gerekli bir adımdır. Bu, eski sınırlamaları reddetmekten çok, uzun vadeli başarıya götürecek yeni inançlarla onları değiştirmektir. Acıyı korkulacak bir şey olarak görmek yerine, onu dönüşüm aracı olarak kabul etmeyi öğreneceksiniz. Artık anlık tatmin arayışına girmeyecek ve gerçekten önemli olan hedeflere odaklanacaksınız. Bu süreç kolay olmayabilir ama her şeyi değiştirir. Artık şüphelerinizin esiri olmayacak ve önce engeller gördüğünüz yerde fırsatlar göreceksiniz. Zihniniz, düşmanınız değil, en büyük müttefiğiniz olacak. Gerçek zihni yeniden programlamanın sanatı işte budur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla ilham verici video izlemek istiyorsanız, kanala abone olun ve beğen butonuna tıklayın. Eylemleriniz sözlerden daha yüksek sesle konuşsun.